Artık algı yönetimi dendiğinde herkes meseleyi az çok anlayabiliyor. En azından genç kardeşlerim sosyal ya da geleneksel medyada neyin fake haber olduğunu fark edebilir durumda. Ne yapılmaya çalışıldığını anlamasa da. Peki 21. yüzyılda farkındalığı bu kadar yükselen insanlık nasıl yönetilecek? Bilgi teknolojisi nasıl bir güç? İnsanların inanışları ne yönde değişecek ve İslam bunun neresinde olmalı? Gelin biraz konuşalım. Öncelikle bu konuşmalarımı komplo teorileri olarak algılamayın. Çünkü bunlar uluslararası forumlarda konuşulan ve şu an üzerinde çalışılan, hatta bir kısmı başarılmış gerçeklerdir. 20. yüzyılın insan ve devlet kodlamalarının bu yüzyıla uygun olmayacağını söyleyerek başlayalım. Fransız ihtilali daha öncesinde dünyanın kodlamasını nasıl değiştirdiyse yine benzeri bir durumla karşı karşıyayız. Bir farkla. Sadece daha hızlı yaşayacağız. Koronanın yaşattığı durum, otokratik devletlerin yönetimlerini tekrardan parlattı. Çin'in uyguladığı önlemleri hiçbir devlet uygulayamaz durumda. Benzer durumlar başka devletlerde denense de uzun vadede halkta karşılığı olmadığı için başarısızlık söz konusu olacaktır. Fakat halkın bunu yavaş yavaş sindirmesi ve bu hastalıktan bir an evvel kurtulabilmesi için otokratik önlemleri kabul etmesi söz konusu olabilir. Devlet yöneticilerinin seçilme derdine düşmeden hareket edebilmelerinin gerekli olacağı bir zamana doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla demokrasi balonunun da yavaştan söndüğünü söylemek mümkün. Bunu özgürlüklerin kısıtlanması olarak düşünmeyin lütfen. Aksine 21. yüzyıl şartları devletleri daha da özgür yönetim uygulamalarına zorunda bırakacak. Devletler bilimi ve teknolojiyi daha şeffaf bir şekilde ilerletmek zorunda. Bunu beceremeyen devletler bilgiyi elinde tutan elit kitlenin eline bakar hale gelecektir. Elit kitle Çin'dedir. Tüm dünya Çin'le mücadele verecek. Bir bağlamda Huawei ile. 5G'yi elinde tutan ve bize daha hızlı ve gelişmiş internet ihtiyacını hissettirecek Çin'in devlet şirketi Huawei. Algı yönetimiyle insanların duygularını ellerinde tutacaklar. Şu an tüm dünya evine kapandı ve bahsettiğim durumun simülasyonunu yaşıyor. Farkında değilsiniz belki ama telefon kullanımlarımız 2-3 kat arttı. Online işlemlerle hayatımızı döndürmeye çalışıyoruz. Yaşlılarımız bile telekonferans yapmayı öğreniyor. Şirketler uzaktan çalışmayı test ediyor. Buna eklenecek biyometrik çipler mevzusu var. Nasıl kabulleneceğiz bunu? Tabii ki hastalıkla. Elimizdeki aletler böylelikle pek çok tıbbi ölçümü yapabilir hale gelecek. Verilerimizin toplanması bir yana. İnsan robotlar haline gelebiliriz, yönetilebiliriz. Diğer yandan insanlar için yeni tatmin alemleri oluşacak. Bildiğiniz üzere insanoğlu doyumsuz. Hepimiz başkasında olmayan ürünleri satın almak istiyoruz. Enteresan meslekler ve unvanlar edinmek istiyoruz. Dünyadaki doyum noktasının zirveye ulaştığını düşünürsek, bu insanlığı tatmin etmek için yeni alemlere ihtiyaç olduğu mantığını basitçe kurabiliriz. Olacak. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi artırılmış gerçeklik teknolojisinin evimizde otururken bizi nerelere götüreceğini görecek insanlık. Atıyorum, Umre'ye mi gitmek istiyorsun? Hemen kaskı takıp gidebileceksin. Basit bir ışınlanma gibi. Can evinizden vurdum değil mi? Teknoloji illa kötüye kullanılacak diye bir şart yok. Çünkü teknolojinin ne yapacağına bizler karar veriyoruz. Bu tip bir hayat yaşamayan insanlar da dijital meditasyon arayışı içine girecekler ki bazı aplikasyonlarla bunu şimdi de yapıyorlar. Sanal tatminler düşünebildiğimiz her konuda gerçekleşecek. Örneğin zengin olmayı herkes ister. Bu dünyada çok da mümkün değilse sıfırdan başlayabileceği yeni bir alem var. Şansını orada deneyecek. Sosyal medyada köyden yerel ürünler satıp zengin olan insanlar gibi. 20. yüzyıl şartlarında başarılı olabilmek için kalabalık nüfuslar önemliydi. 21. yüzyılda değil. Giderek azaldığımızı ya da artık üremediğimizi zaten kabulleniyoruz. Bunların hepsi kontrol edilebilmek için insan sayısının azaltılmasıyla ilgili. Azalan insanlık daha gelişkin bir model olacak.
Gelişen insan medya kanallarının da artmasıyla farklı tarz ve fikirlerin arayışında olacak. Bu da özgürlüğün her alanda artması ve kabullenilmesini doğuracak. Şu an kısmen bunu da yaşıyoruz. Büyüklerimizin yeni nesille bağlantı kuramamalarının sebebi yeni neslin gelenekseli reddetmesi. Çünkü siz onlara ulaşan mesajlara maruz kalmıyorsunuz. Bu sebeple küreselciliğin artıp milliyetçiliğin de yok olacağını düşünüyorsunuz, yanılıyorsunuz. Küresel ya da kısmi büyüklükte işbirlikleri tüm dünyada gerçekleşecek. Evet, ama milliyetçilik de yok olmayacak. Çünkü yeni nesil milliyetçiliği diğer ırklardan nefret etmek şeklinde algılamıyor. Bu nefretten ziyade milli yarışlara sebep olacak. İyi olanın ve başarının tüm dünyada kabul edileceğini söyleyebiliriz. Yani kısaca biz bulduk, biz ürettik demek isteyecekler, isteyeceğiz. Pekala, bunu başarabilmek için ne yapacağız? Kendimizi daha iyi tanımaya çalışacağız. Alın size fırsat. Eve kapandığımız şu günlerde sabahtan akşama kadar haber izleyip içinizi karartacağınıza, kendinizi tanımak için bol bol düşünün. Peki 21. yüzyılda farklı olanı arayan insanlık neye inanacak? Geleneksel inanışlar olarak tabir edebileceğimiz Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve hatta İslam eğer şartlara uyum sağlayamazsa giderek gücünü kaybedecek. Zaten şu anda bunu görebiliyoruz. Çünkü insanlık içgüdüsünde temelden gelenekseli reddetmek oluştu. Tüm inanışlar temelden değişmeyeceği ve buna ihtiyaç duymayacağı vaadinde bulunur. Ancak değişirler. Evet, temel kaideler asla değişmese de dini yaşantıların değiştiğini kolaylıkla tespit edebiliriz. 1000 yıl önce yaşayan İslam'la şimdiki arasında dağlar kadar fark vardır. Belki mezarlarından kalksalar bizi kafir ilan ederler. Yunus Emre'nin tasavvuf hayatını, dergahlarda çektiği çileyi az çok herkes biliyor. Şimdiki tasavvufi yaşantıya bakalım. Namaz, oruç, zekat, hac, büyük günahlardan kaçma. Aslında dinin olmazsa olmaz asli vazifelerinden ibaret. Belki üstüne de birkaç kitap okumak diyebiliriz. Bu yaşantıdaki insanı şu an dindar görüyoruz. Farkındasınız değil mi? Ehli tasavvuf, ehli tarik. Çünkü hayat dini vecibelerimizi uygulamak yönünde giderek ağırlaşıyor. Tasavvuf da çok savrulmamamız için bize bir ip uzatıyor. Bu durumdan Hristiyanlık gibi günlük hayattaki dini uygulamalarını çoktan kaybetmiş inanışlar daha çok etkilenecek. Çünkü 21. yüzyılın sorunlarına çözüm üretemez haldeler. Koronadan Avrupa'nın ve Amerika'nın halini görüyoruz. İnsanlar sokaklarda secdelere kapanmaya başladılar. Çünkü bu durum büyük bir inanç boşluğu oluşturdu. Boşluklar daha da büyüyecek. İşte o boşlukları eğer biz doldurmazsak 21. yüzyılın tekno dinleri dolduracak. Bu dinlerin merkezi de Silikon Vadisi. Google, Facebook, Amazon gibi firmalar sadece yeni teknoloji ve cihazlar üretmiyorlar. Yeni din çalışmalarına da bir yandan devam ediyorlar. Huzur ve mutluluk vaat ediyorlar. Cenneti dünyada vaat ediyorlar. Bunlar dünyanın göreceği ilk teknodinler değiller. Endüstri devriminden sonra ortaya bir kuruluş vaadiyle çıkan sosyalizm de bir teknodin örneğiydi. Marx, Engels, Lenin gibi güya peygamber rolü oynayan tipler doğurdu. Bunu da teknolojinin insana hizmet etmesi gerektiği vaadiyle, teknolojinin de yardımıyla yaptılar. Buradan gelerek bir kanıt sunalım. Türkiye'nin ilk fütürist şairi kimdir? Nazım Hikmet. Fütüristler, görüş alanımızı pencere çerçevesinin bize izin verdiği kadarıyla sınırlamıyoruz. Balkondaki adamın görüp yaşadığı duyguları da çerçevesiyle vermek istiyoruz mantığıyla kendine objeyi değil, insanı temel alma anlayışındaydılar. Fütürizm kısaca, geçmişteki estetik değerleri ve gelenekleri tümüyle reddetmek, dünyanın geleceğinin modernlik olduğunu savunmak, ülkeleri geçmişin ağırlığından ayırıp, şehirleşmiş medeniyet, makineleşme ve sürat kavramlarını toplumsal hayatta bir temel haline getirmektir. Ne kadar da benzer bir durum ve kavramlar. Sosyalizm, İsmet İnönü zamanında da öyle büyük bir tehdit olarak görülmüş ki, bu inanç boşluğunda İslam'ı daha az riskli görerek sosyalizme tercih ettirmiş, yasaklanan dini eğitim ve uygulamaların yeniden başlamasına sebep olmuştur. Mızrak çuvala sığmamış. İşte yeni teknodinler de benzeri bir tehdit oluşturacak.
Peygamber rolü oynayan insanlar milyarlarca kişiye aynı anda ulaşabilecek. Biz bu durumu tam da şimdi lehimize çevirmek zorundayız. Teknolojinin ve 21. yüzyılın şartlarını yerine getirerek tebliğ yönteminde yeniliğe gitmezsek büyük zorluklarla karşı karşıya kalacağız. Zaten de öyleyiz. Bu bir reform hareketi değildir, yanlış anlamayalım. Sadece iletişim yöntemi değişikliğidir. 20. yüzyılı gelenekselciliğin de avantajıyla bir şekilde atlattık ancak 21. yüzyılda gelenekselcilik yok. Dolayısıyla insanların kendini farklı arayışlara yöneltmesi daha kolay. Aslında şartlar da bizim lehimize. Kullanmayı bilirsek, teknolojiyi doğru kullanırsak milyarlarca insana aynı anda ulaşan biz oluruz. Bakınız, la teşbih ve la temsil, Nuh Aleyhisselam'a iman edip gemiye binen sadece 80 kişi vardı. Bugün kendini 4-5 yıl geliştirip en basitinden bir video ile derdini anlatan adamı binlerce hatta milyonlarca insan izliyor. Etrafında insan toplamak çok daha kolay. Çocuklarımız bugün online eğitim görüyorlar, şaka gibi geliyor. Nesillerimizi vahye dayalı bir temelle eğitmezsek insanlık adına büyük kayıplar yaşarız. Buradan tüm İslami oluşumlara sesleniyorum. 30 yıl önce radyolarda yaptığınız teknoloji hamlesini yapmanın vakti geldi de geçiyor. İnsanlara ulaşmak zorundasınız. Yatırımlarınızı geleneksel mecradan dijitale kaydırmanın vaktidir. Bu çıkıp sohbet videosu yapmak değil sadece. Teknolojinin ve dijital dünyanın her zerresini derinlemesine bilen sağlam adamlar yetiştirmek durumundayız. Dünyada yaşanan bu kırılım, ideal olanı tüm insanlığa gösterebilmek için ümmeti İslam'a ve ülkemize tanınmış bir fırsattır. Bunu doğru değerlendirmek hepimizin boynunun borcudur. O zaman hepiniz bu aleme hoş geldiniz. Olsun vallahi, aynen dediğin gibi olsun. Ne bu? Buradayım, aha var bir kendim. Kendi yok öteki icat edenin. Fikir inkişafta ya var bir temsil. Evet yazıyorum, edildim toprağa tekvin. Sözlerimde var kabul biraz kinaye. Gözüme bir borç anlatamadım hikaye. Ülkenizce hayatımı bölemem ikiye. Ve üzgünüm bir profana düzemem metiye. Mesele inancının olmaması değil. Yok deyip binlercesinin önünde eğil. Fıtratını tanır ve gör var bir meyil. Kibirlisin aciz insan haline veil. Yok bir beklentim ama sahibim umuda. Vakit erecek ve yakacağız o mumuda. Ateşin her zaman ihtiyacı var baruta. Zihniyetinizi sokacağız o tabuta. Toplanın, gerekirse tayfanız şotlanın.